bu sefer ayın film Fıs nerede haberleri. abi? Fıs fıs Burada burada. değil mi? Bam. Buraya tüfek falan mı koysak acaba? Tüfek yalnız. Ben de fıs alacaktım, unuttum bu sefer ama. Unuttum. Alpçım Sonraki hoş aya geldin. falan. Sonraki aya O kadar cidden. az çekiyoruz ki. Neyse toplayacağız. Hep bunu diyoruz ama. Alpçım hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Kanalımızın en çalışkan üyesi Alp burada. Nefer ya Birbirimizi nefer. çekiştiriyoruz değil mi burada? Neferi ya kanalın. Evet arkadaşlar bu ay gene bir video çekmedik 3 hafta. 99 zibilyon tane haber birikmiş. Maalesef böyle bir gündemimiz var. Hızlı olmaya çalışacağız. Evet. İzleyenleri sıkmamaya çalışacağız. O yüzden bence hızlıca girelim derim Alp. Sen de bir cümle et ve girelim derim. Girelim yani. abi, direkt girelim. Tamam direkt Kadro girelim. açıklandı abi. Evet. Böyle 5 Avengers saat birim Doomsday. yaptılar. Evet tek tek verdiler. Tek tek saymaya çok da gerek yok gibi. Gerek yok. Hepsinin açıklandığını da düşünmüyorum zaten. Ya kimse düşünmüyordur. Ben de kimse de düşünmüyor doğru. Bak burada güzel bir teori var. Bunu konuşmuştuk. Hatırlıyor Ha musun? bir an Doktor Doom değil de Iron Man çıksa Doktor Doom'u da farklı Aynen. biri oynasa tarzında. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum şahsen. Ben de düşünüyorum ama hoşuma gitti. Yani zarar. Yani iki şeyden bahsedeceğim burada çok hızlı. Bir, Channing Tatum'un ilk açıklanan 27-28 kişide olması beni çok şaşırttı. İkinci olarak da ta 2000'lerde 2000 2006 X-Men jenerasyonunun neredeyse full kadro Evet. döneceğinin O artık şu an bayağı belli olması oldu. bayağı benim hoşuma gitti yani. Var mı senin ekstra Diyecek bir şey yok şaşırdığın? yani daha fazla bence. Bir şey sorayım hızlıca Heh, bununla ilgili. Doctor Strange, Spider-Man evet. gibi karakterlerin duyurulmamasının amacı ne olabilir? Abi cidden Doctor Strange'in olmaya da özellikle... bilirler deniyor, biliyorsun. Evet doğru. Ama bu çok riskli yani. Böyle az da olsa gözükürler gibime geliyor, bilmiyorum. Bak Spider-Man olmasa olur kendi işleri vardı falan filandan bağlanabilir. Ancak ben bunun Doctor Strange için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Doctor Strange Clea ile bayağı bir multiversal war'a gitti yani. Böyle o Multiverse of Madness'ın sonunda bir portal açıp Evet. oradan geçtiler yani. Bence onun bir öneminin olması lazım. Bilmiyorum Abi ben o öyle düşünüyorum. filmde biraz biliyorsun tutarsızlıklar var zaten yani. Onu bilmiyorum, nasıl bağlayacaklarına emin değilim yani. Çünkü Scarlet Witch'i orada biraz Abi aslında harcadılar biliyorsun. ya Scarlet Witch'in bence zaten Doomsday genelinde aceleyle geri getirilmesine gerek yok. Scarlet Witch çok güçlü bir karakter. Ve bence ben insanların takıldığı kadar Scarlet Witch'in Evil Side'a geçmesine takılmamıştım. Şu anda bilmiyorum ne yapacaklar yani. O dediğin gibi biraz muamma duruyor. Daha diyecek bir şey yok bence yani. Çok Bu fazla az kesin değil. bütçe. Bu Yani bu birazcık biraz çok fazla. Bu ben sıkma geldi bu sıkmış bana aynen. biraz. Bu sıkma geldi. 300 Sıkmış. bandında olur ama. 300 falan olur. Evet 300 olur. 200'ü şeye, Robert Downey'e. Ya Robert Downey bence o kadar para almaz da filmin genel bütçesinden yüzdelik şeklinde anlaşmıştır. Olabilir bak. O bayağı para. O daha çok para alır ki o zaman. Öyle anlaşmıştır. Ben sana öyle söyleyeyim. Çünkü ben bugün bir şey de dinledim. Sanırım Umur Tezler'in kanalındaki videoda o söyledi. Robert Downey kendi karakterini yani kendi Doktor Doom tasvirini kendi yazacakmış. Bir nevi. Yani bayağı senaryo çok doğrudan etkisi de O mu olacakmış yazsın? Robert Downey'nin. O mu yönetsin? Ya bilmiyorum ama Ömerik diyorum. Bir şey söyleyeyim mi? O yazsın abi. Electric State'den sonra o yazsın. Ya 320 milyona Electric State senaryosu izlersek ben sinemaya falan kafa atarım yani. Acayip Ya, o sinirlenirim. kadar riskli şey yapmazlar ya. Var mı ekstra söyleyeceğim Yok bir şey daha bir şey Alpçin? yok bence. Geçelim zaten. Tamam geçebiliriz. Miss Minutes benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Geri Evet. dönüyormuş. Güzel. Bak Doomsday'de. bununla ilgili bir şey diyeceğim. Geçen YouTube kanalında Marvel'ın şeyi paylaştılar. Önemli olaylar zincirinde böyle bir seri gibi bir şey yapmışlar, tamam mı? İşte Lan Gwen ben bilmiyorum Stacy'nin onu bana ölümü. atsana. Atarım. Gwen Stacy'nin ölümü. Çizgi romanlardaki o hani Green Goblin atıyor ya. Ha. Onu böyle animasyonlaştırmışlar 3 dakika. Bu anlatıyor. Oo. Ve böyle çok şey, ulan hani bunu böyle kullanacaklar mı bir şeyde gibi düşündüm yani. Ya aga bir de İnsanlar Secret falan da Wars öyle demiş. bir de Secret Wars şimdi çok karma film olduğu için Andrew Garfield'la Tobey Maguire'ın Spider-Man'leri zaten gelir yani. Özellikle Secret Wars bünyesinde gelir. Hatta ben Doomsday bünyesinde bile ikisinden birini görebileceğimizi düşünüyorum yani. E, Ama bilmiyorum.
Yani dediğin gibi olabilir. Yani sadece Avengers özelinde demiyorum belki. Hani Spider-Man Multiverse filmlerinde falan belki bir şekilde bağlarlar. Onda bile Valla kullanabilirler yani. bence Beyond the Spider-Verse'ü bunlara hiç katmamaları lazım. Onlar Bence de stand-alone, lazım ama bence katacaklar. Çünkü senaryoda evet. onda da şeyler oldu ya Etkilenecek çok yani. etkilenecek yani. Etkilenecek. Abi bak ben hala söylüyorum. İkinci fıtık bölümünde söylemiştim. Şu karakterler güzel build olmayabilir Sony'e. Ama bize Allah aşkına bir Andrew'lu Sinister Six verin. Bak ciddi söylüyorum. Bir tane Andrew'lu Sinister Six verin bize. Oğlum harbiden çok iyi film olabilir. Düzgün bir yazar ekibi getirirsin. Düzgün bir yönetmen getirirsin. İnanılmaz bir film olur ve inanılmaz da gişe yapar. Sinister Six hem oyununu oynayan yeni gençler 10 çok yıl geç seviyor. kaldılar abim için. O zaman Ya abi çıkacak mı olabilir. biliyorsun? Olabilir abi olabilir yani ben hala çok olası bir şey olarak görüyorum bunu. Artık bir de ben No Way Home'dan sonra Her şey bariyerlerin olabilir. aşıldığını Evet. düşünüyorum ya. Çok aştılar yani. Baksana abi 2000 yılında olan X adamlar 85 yaşında geri dönüyor hepsi yani. O da Öyle oluyor. gelsin. Evet. Devam edelim. Yani tabii ki Iron Man'in ölümü zaten MCU'nun en önemli iki olayından biri falan. Hatta bence en önemlisi. Evet ama burada onu demiyor. Onun Onunla durumunun bağlantılı ya iyi diyor. şu an şöyle düşün. Çok önemli bir olay olduğu için gene çok önemli bir event olacak. İlla bir yerlerden dokunur diye düşünüyorum Ha, ben. öyle mi diyorsun? Ben daha böyle kilit bir Aynen. şey diye Ya düşündüm. bence aşırı aşırı geçmişe dönmemeleri lazım. Artık yeni bir kilit bir şey bulmaları lazım. Çünkü çok Infinity War'dan beslenecekler bu sefer. Gerek yok yani. Az önce konuştuğumuz mevzuya geldik. Yani bütün animasyon işlerini de Doomsday'e bağlamıyor. Burada eğer VFX'te ve CGI'de doğru işler çıkarırsa neden olmasın? Across the Spider-Verse'de hiç sırıtmıyordu mesela. Sırıtmıyordu ama ya, hikayenin kendi bütünlüğü bozulmasın. Gerisine bir şey demem. Ya biz bir tamamlayalım hikayeyi de. Gerisi önemli değil yani. Ben Beyond Spider-Verse hikayesinin dışında What If karakterleri ve bu işte Friendly Neighborhood Hı hı. Spider-Man'in olabileceğini düşünüyorum yani. Ya doğrudan 5'er dakika süre vermelerine gerek yok. Bir 30 saniye göstersin böyle aktif cameo kullanımı gibi çat 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 Hayır o çok iyi okey. olur yani. Sadece kendi hikayeleri etkilenmesin. Ona ben de katılıyorum. Onun dışında herkes okey olur zaten. Evet benim bu haftaki sana en çok sormak istediğim soru. Kang'ın hikayesi. Kang sence Doomsday'in neresinde olacak ve sence Kang recast olmalı mı? Abi yani request olmaya çok açık bir şu an şey işliyorlar zaten. Öyküyü. Bence de. Yani çok önemli bir karakter yani bırakmamaları lazım bence ki şeyde bile zaten çok önemli bir karakterdi. Ee, Paylaşmıştık zaten. Earth Mighty Heroes'da, Evet abi. Avengers'da. Yani abi Evet orada ne çok kadar önemli. manyaktı yani o. Bak çok manyak bölümleri vardı yani orada. Abi ben gene kendi solution'ımı sulayayım. Hı. Gene bir Herkesi şeyler keseceğim. buldum. Benim klasik. Benim pa ama bak öyle değil. Gene kesme var. Abi Doomsday başlasın tamam mı? Hı. Doomsday bütün Kang'ları Doom pat. Tamam mı? Ancak 2-3 tane varyanta kaçsın böyle. Tamam mı? Kaçsın yani. Böyle bir Hı şey hı. olsun. Secret Wars'un sonunda bir ya da iki tane kan yaşasın. Tamam mı? Böyle hafif bir yan hikaye gibi. İleride bunları kullanırsın abi. He Who Remains Hı hı. halini Jonathan Majors'ı getirirsin. Patküt öldürürsün. Bir tane de yeni recast bırakırsın abi. Mis gibi. Ne güzel şeyi nasıl söylüyorlar? Doktor Doom hikayesi bittikten sonra Cillian Murphy yeni bir Doktor Hı Doom hı. olabilir diyorlar. Ki çok güzel. Fantastik Dörtlü 2 işlersin kendi içinde olan. Aynı bunu Kang'a da uyarlayabilirler. Kang'a uyarlayabilirler diye düşünüyorum. Olur sonsuz olasılık var şu an. Senin yuvarlaksan. Öyle bir haberimiz var. Burada ne Neresine? olabilir? En olası aklıma gelen şeye dönüyordu ya Endgame'de. Şeyin yanına. Peggy'nin yanına. Peggy'nin yanına aynen. O evren bu evren olabilir. Oo çok mantıklı. Ya ilk aklıma bu geldi. Bence herkesin bu gelmiştir. Benim bu gelmemişti. Tamam. Yani Okey. bence bu daha mantıklı benim Ya gelene benim göre. aklıma gelen bu ki olur. Çok Olur mantıklı. yani. Ama benim aklıma şöyle bir şey gelmişti. Chris Evans Kaptan Amerika gibi değil de farklı bir karakter olarak bunların evreninde varmış gibi. Abi yeter artık ya. İşte bak bu da bayacak insanı. Ama falan oluyorsun yani. Ya burada da şey mi olacak yine? Johnny Storm mu olacak yani? Hayır öyle değil. John Stone değil.
Mesela Captain Hydra diyorlar ya. Ha. O evrenin Captain Hydra'sı olarak Doktor Doom'a Okey katılır belki. mesela. Okey. Anladın mı? Bu benim en Ya da aklıma Galactus gelen oynayacak. senaryo bu. Silver Surfer çıkıyor değil mi? Olur bu arada. Oo. Akar. Ama işte yapmazlar abi. Julia Akar. Garner ablamıza selamlar. O oynuyor. Bu Abi arada akar. arkadaşlar onu da hemen buraya 15 saniye ekleyeyim. Julia Garner'ın oynadığı Silver Surfer rolü çizgi romanda var. Kadın bir Hı Silver hı. Surfer var. İnsanlar mal mal yazmışlar, İngilizler falan. Twitter sayfalarında kadın Silver Surfer mı olur bilmem falan. Evet kardeşim olur. Var çünkü. Oku bakalım Ee, Alp'cim. Sana burada okutuyor bana. işte yeni bir cast, herkes işte yorumlarda falan da şey yapmış, teorilerini sunmuş. Silver Sable olabilir. Bunun aynısını erkek için de yazmışlar. Bu sefer de Mr. Negative'e Evet, yormuşlar. aynen. %100 Mr. kesin Negative'e mi daha çok değil. okeyim. Dune Part 3 hali bak. Olur. Onunla da bir crossover. Evet, Marvel'ın gene söylediğine göre az önce de okuduk. 50 işte 50 yaş bandında bir Mr. Negatif tarif Evet, ediyor CV'nizi gibi. bırakın. Ya Bir bu işte tane şey de olacak. Osborn'lar olacak yani. ya Beyazana olabilir. göre. Abi Spider-Man olunca işin içinde o kadar sonsuz olasılık var ki. Hani hepsine okeyim ben. Silver Sable'a da okeyim. Firestar'a da okeyim. Şeye de okeyim. Mr. Negative'e de okeyim. Ya bence Kingpin'i Güven gelsin içeren bir abi artık. hikaye. Gwen evet ya. Bence güven gelecek artık. Bilmiyorum. Gwen'i kim oynayacak ki abi? Yani Zendaya. O, Aynı şakayı yapıyor. Bizim fix şakalar her bölüm. Böyle bir şey atalım araya. Abi çok güzel Abi duruyor kostüm. gerçekten aura ya. Dehşet iyi duruyor. Acknowledge. Night Dizide Rival çok kötü Chief. duruyor ama ya. Abi bak şimdi diziyi bak, hazır geldi Daredevil. 2 dakika Ha, şuraya burada mı atalım. atalım? Burada Buraya atalım. atalım. İlk sen Tamam. konuş, sonra ben konuşayım. Tamam. Ben şimdi öncelikle şey söylemek istiyorum. Ben 2015'te 18 yapımı olan Daredevil 39 bölüm diziyi izlemedim. Benim yapacağım yorumlar MCU izleyicisi olarak Evet, biraz daha özetle sen pozitif. yaptın aynı. Aynen. Birazcık daha pozitif olacak. Ben diziyi beğeniyorum. Son bölümde birazcık Muse'u hızlı harcadıklarını düşünüyorum. O En harcanmadı spoilerlı yerden muhtemelen gireyim. işte. Ya o bağlanacak da yani o senaryo aktı bence gene hızlıydı yani. Hı Onun hı. dışında Kingpin'in gene Daredevil'ın yan karakterlerin ben fena olmadığını düşünüyorum. Bir MCU dizisine göre kaliteli gidiyor. Dövüş sahnelerini beğeniyorum. Fena değil. Evet belli yerlerde VFX, CGI sırıtıyor. Daha iyi olabilir. Özellikle ikinci bölümde miydi? İlk bölümde miydi? Ne bir yerde bu ilk bölümde. Bullseye'la kapıştıkları yerde ben mesela Allah dedim orada biraz Evet. sırıtmıştı yani. Ama geçen iki tane Muse fight'ında da Kingpin'in adamı dövdüğü sahnede de dövüşler gayet güzel O kadar gözüküyordu. fena Ben değil. Born Again'i gerçekten beğeniyorum. Son iki bölüm insanlar daha önceden izleyen insanlar işte böyle bir şey izlemediniz süper bir şey geliyor falan filan diye bam güm konuşuyorlar. Merakla bekliyorum ben yani açıkçası 7,5 ile 8,5 bandı arasında bir puan alacağını düşünüyorum benden. Şu an o tatta gidiyor yani. Evet, benim için o tatta gidiyor. Ben bundan önce direkt o Marvel Netflix'teki seriyi bitirdim zaten. O yüzden daha taze şeyler. Abi ben değinmek istiyorum ilk. Bak, hayatımda ilk defa şeye takıldım. Bir eserde hani devamı olarak düşünceyle. Hani estetik olarak. Ee, onun Türkçesine bilmiyorum ya. O aspect ratio ya. Netflix'teki daha Ha tamam geniş anladım. ekran, tamam mı? Abi bu kadar etki edeceğini hiç düşünmemiştim. Şey olarak, estetik Dövüş olarak. sahnelerine çok etki eder dediğin Hadi şey bu dövüş arada. sahneleri değil abi, genel olarak da. Zaten estetik falan çok farklı sinematografi Netflix'tekinden. Okey, olabilir ama gerçekten Bir tık daha karanlık Netflix'teki. bu karanlık olması değil sadece. Yani daha realistik duruyor. Daha güzel, daha kaliteli duruyor Anladım, bence. anladım, anladım. Yani burada gerçekten ne bileyim bir yapay duruyor yani. Onun şeyini bilmiyorum, hani teknik detayını. İzleyenler kesinlikle katılır. Yani ben internette de çok baktım buna. Hani benim gibi düşünen Evet bir sürü doğru insan var. söyleyen var. Twitter'da ben okudum yani bununla ilgili bir Onun iki dışında kişi. dövüş sahneleri, CGI'ler falan deli gibi kat var. Yani o Netflix'tekilerden sonra bunlar hani hiçbir şey gerçekten. Özellikle ilk bölümdeki çok kötü bence. Hadi bunlar yine okey. Evet ben onu söyledim zaten. Onun Evet o dışında kötü. ben şeyi düşünüyorum. Yani bence 2 sezon olmamalıydı bu dizi. O kadar dolu gitmiyor çünkü. Ha şey Netflix'teki diyorsun gibi yani. 13'e indirip Ha. gayet temiz yapabilirlerdi yani.
Bu benim fikrim. Bence şey de olabilirdi ya. Her hafta 2 bölüm çıkacak şekilde 18 bölüm. Mesela evet, o da olurdu. Bence daha bağlayıcı. Hem Kesinlikle. şu an 7. 8. bölümdeyiz mesela. 8. bölüm çıkacak. Hı hı. Şöyle düşünürdü insan. 8. bölümdeyim ben ama ulan bu dizi 18 bölümde bir yerlere bağlanır gibi olurdu. Hani mesela atıyorum 2025 yılının ilkbaharında çıkmak yerine 2025 yılının Aralık ayında çıksaydı hem de diğer Evet. Fantastik Dörtlü'den sonra falan filan daha iyi olabilirdi yani her şey. Ya bence bu sezon bitince biraz şey kalacak. Yarım kalacak hikaye çok. Evet öyle Bir olacak. Büyük bütün ihtimal değil yani, anladın mı? Belki anladım. şaşırırım, umarım şaşırırım ama bence öyle olacak yani. Bence sen de öyle düşünüyorsun. Evet evet doğru evet katılıyorum. Öyle. Ben biraz daha optimistliyim sana göre. Bu diziye karşı. Yok, kötü değil. Ben sadece çok kaliteli bulduğum için karşılaştırıyorum önceki seriyi. Tamamdır. Bir sonraki haberimiz. Spider-Man 4 Brand New Day. Bence isim Aynen. güzel. İsim güzel. Bu şeyden sonra oluyordu galiba. Bilmiyorum, okudun mu? Neydi? One New Day miydi? Bir tane daha çizgi roman Evet, arkı evet onu vardı. okudum. Ya Bu çizgi roman arkını sıfırlandıktan değildi. sonra, Heh, şeyden o aynen. sonra. O yüzden ilgimi çekti ismi. Abi soyadı Cretton'dı galiba yönetmenin adı soyadı Cretton. Ben o adama çok güveniyorum. Çünkü Shang-Chi'de senaryosu olarak çok beğendiğim bir iş değil Shang-Chi benim. Hı hı. Ama bu tamamıyla kişisel bir yorum. Shang-Chi'nin dövüş sahneleri inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Bu adamın ben Spider-Man'le bizim izleyebileceğimiz en iyi koreografileri çıkaracağını düşünüyorum. Gerçekten bak. İlk defa böyle bir bu tatta, bu tarzda bir hype'ım var. Çünkü Amazing Spider-Man 2 de aynı bu şey problemi yaşıyordu. Senaryo problemi yaşıyordu. Ancak koreografi olarak çok iyiydi bence o. Bence onu geçebilecek kadar güven veriyor yönetmen bana. Daniel Cretton'da aynen ha. Hı hı. Şimdi hatırlamıyorum ben. Görselini koyarız adam buraya suratına. Koyarız. Sen de şu an mesela Shang-Chi'yi izlemedin. Yakın zamanda izlemeni öneririm. En azından İzleyeceğim. dövüş Evet, sahneleri evet, için biliyorum yani izlenir. dövüş sahneleri herkesin çok şey yaptığını. Az önceki haberin 7 devamı. Spider-Man 4'te aynen. Kim oynayacak? Valla ben geçen sana söyledim. İnternette okudum. Firestar diye bir karakter vermiş. Hı Hayatımda hı. hiç duymadım. Evet, ben Aşağı duymadım. yazmışlar Uncle Ben oynasın yazmışlar. Harbi Uncle Ben oynasa da olur. Yani Miles Morales de oynayacak. burada da Jean şey Grey teorisi burada vardı. geliyormuş. Abi yok ya. Jean Grey falan oynamaz. Yani Gwen'i de oynayabilir yani. Saçı boyarsın oynar abi. Emma Stone'un saçı sanki sarı mıydı? Değildi. Oynar yani. Ama şey senaryosu çok hoşuma gitmişti. Doomsday'den sonra olacağı için Hı hı. Tobey Maguire'ların işte ananı sikeyim çok kötü anlattım. Tekrardan başlıyorum. Tobey Maguire'la Mary Jane'in çocuğunu oynayacak ve Tom Holland'a aşık olacak tarzında bir senaryo okudum ben. Ne bu, Dark? Bak ben olur abi niye olmasın? Ya olur İzleriz. ya ben okeyim. Ya bu kadar karman çorman yapmalarına gerek de yok yani. Evet. Direkt düz Gwen Stacy oynasa yeterli o. Yani benim Düz için. kendisi. Kendimiz. Bunda da Heh böyle bir de bu var. insanlar şey Abi Tom Holland'ın yapmış. yanına bunlar olmaz ya. Evet, olmaz. Bunlar büyük Tobey ihtimal Maguire Multiverse'te falan olurdu belki de. zaten hani ikisi de zamanında Gwen'i oynadı. Aynen. Ee, ya bunlar Multiverse'te ben artık gözükeceklerini düşünmüyorum. Benim dediğim gibi Sinister Six filmi yaparlarsa anca o zaman gözükür yani. Yani Emma Stone bir şeyde gözükebilirdi işte. No Way Home'da. No Way Home'da O zor. Andrew'un hani o şeyini vermek için belki. Bu kadar. Abi evet. Geçelim. Bir sonraki haberimiz. Blade donduruldu. Durduruldu. Abi bu çok belliydi artık ya. Bu filmi niye yapamadılar ya? Aga bir türlü anlaşamadılar. Bence Neyini de Blade'i anlaşamadılar bir ki? ya yönetmen senaryoyu işte tam olmadı. Marshall Ali istediği gibi olmadı. Yok Marvel artı 18 dozajını gene tutturamamış. Blade bile çok kanlı bir Abi karakter hiç ya. bu kadar olaylı bir film görmedim MCU'da. Bak evet. En dandiği bile çok daha olaysızdı yani. Abi Hayırlısı. şeyde Captain America 4'te işte mesela filmi yeniden çektiler neredeyse. Ona rağmen bu kadar olaylı değildi yani. Özlediydik bir atmam lazım. Bakarız. Evet abi böyle bir şey var. Marvel'sin post credit sahnesinin çok önemli olması ve Hı hı. 2000'lerdeki Beast'e bağlanması, yeni bir versiyonla bağlanması hatta. 838 evreni diye buna şey
söylüyorlar. İşte Multiverse of Madness'ta gördüğümüz evren falan. Ya ben her şeyin artık üstüne 40 kere söylemeyelim bağlanabileceğini düşünüyorum yani. Yani bunu bilmiyorum. Belki kullanırlar mı? Bilmiyorum bile yani. Kullanırlar aga. Öyle mi diyorsun? Kullanırlar. Bu filmi yok Yani saymazlar büyük mı ihtimal diyorsun? hayır saymazlar. Yani şöyle kullanırlar. %15-20 hani fotonu gerçekten onların yanında görürüz yani. Hı hı. Ekstra bir şey söylemeseler bile oradan alırlar diye düşünüyorum ben. Bakalım. Çünkü bu filmin bütününden çok alakasız bir şey yani. Anladın mı? Post credits diye. Ya bu Geldi artık geldi. inanılmaz ya. Gene Brave New World'un co-writer'ı Rob Edwards demiş ki yani biz anlamadık. Siz yanılmışsınız, bu film iyi demiş. Abi aç bir otur evinde izle ya. Yani Ya aç bir otur evinde o CGI'yi izle yani. Gözün kanacak mı kanamayacak mı? Aç bir otur o senaryoyu falan bir izle ya. Gözünü seveyim. abi o Hulk jumpscare'ı. O kadar. Tek onu diyeceğim ben. Yeni detaylar abi. Geliyor. Şükür. Yeni detaylar Beyond the Spider-Verse. Massive yani büyük bir final. Gene yeni bir animasyon stili denemeleri benim çok hoşuma gidiyor. Bir zahmet. Yani yeni bir şey yok burada Senin de aslında şey olarak da. senin de istediğin gibi direkt ikinci filmden devam etmesi, daha cesur Abi olması zaten oradan ve devam etmek zorunda ki zaman atlaması olabilecek bir yerde bitmedi ki hiç. evet kesinlikle. Buna bağlantılı haberimiz ilk Evet öyle bir görselimizde görsel. buymuş. Şu fight'ı aşırı merak ediyorum. Bu büyük ihtimal filmin girişi. Evet muhtemelen. Yani Peki bir daha çok merak ertelenir ediyorum. mi? Ben sanmıyorum. Ben de sanmıyorum yani. Artık ertelenmesin Şu yani. an şu an sanmıyorum. Çünkü tarih çok güzel. Secret Wars'tan da 2 ay sonra falan Hı hı. insanlar bir of çizgi roman açlığı çekerken böyle bam diye çok iyi bir animasyon filmiyle insanlar hype'ını alabilirsin yani. Evet merakla bekliyorum abi. Hepsinden daha çok bunu bekliyorum. Beatles'ın cast açıklanmış. Harris Dickinson, John Lennon, Paul Mescal, McCartney, Barry Keoghan, Ringo Starr, Joseph Quinn de George Harrison oynayacakmış. Hepsi aşina Okey. olduğumuz herifler Ben bu aralar. mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani daha böyle no name seçselerdi büyük ihtimal hype düşerdi. Bu çok anlaşılabilir geliyor bana. Senin yorumsuzun. Ne diyeyim? Beatles benim çok sevdiğim bir grup değil çünkü yani. Ya aga ben ama bir düzgün müzikal de izlemek istiyorum. Şu son zamanlar gene Allah'ım yani. O Snow White yani mesela. Abi açın bir Snow White'ı Abi nasıl izleyin ya. bağladın onu Bir oraya açın bir ya? Snow White'ı izleyin Gerçi abi. galiba Peter Jackson güzel bir şeyini yapmıştı Beatles'ın. Ee, geçen yıllarda bir Belgeseli sanki. belgeseli. Ya bu ama film artık yani. Bohemian Evet. Rhapsody gibi bir şey Yok, yani. aklıma geldi söyleyeyim dedim. Abi Takazaki Yamazaki Godzilla Minus One senaryosunu çok aşırı beğenmesem de görsel olarak inanılmaz bir film. Aynı Shang-Chi gibi. Ve bütçesi çok Grand düşük. Gear diye ve bütçesi çok düşüktü. Grand Gear büyük ihtimalle büyük bütçeli bir Sony filmi olacak. J.J. Abrams zaten produce ediyorsa o filmin bütçesi 150 falan yani en az. J.J. Abrams ne düşünüyorsun J.J. Abrams hakkında? Diğer habere bir geri dönsene Allah aşkına. Dönelim abi. 2 dakika bir J.J. Abrams attı ya. Abi yani valla şeyden sonra Star Star Wars Wars'tan evreninin sonra anısını siken adam. evet. Bence o kadar gömüllü kadar kötü bir adam değil ama e, yani Star Wars şeyinden sonra Bana birazcık J.J. Abrams popülist geliyor. evet tam onu düşünüyordum kelimeyi arıyordum. Biraz şey Evet hani çok ılık popülist sularda ya. yüzmeyi seven bir adam. Aynen. Anladın mı? Sıfır Hani risk. aynen. IMDb'imde ben 7 mi alayım kaçayım. O tatta bir Aynen. adam yani. Okey bakalım. Çok siyasi şakalar yapası vardı ama neyse. Dur dur aman. En çok sevdiğim bir Darren, yönetmen. Darren Aronofsky'nin Caught Stealing filminde Austin Butler oynuyormuş. Austin Butler'ı Dune 2'de çok beğenmiştim. Evet. Ondan sonra Bike Riders filminde izledim. Onun da görselini buraya koyarız. Bike Riders'taki performansı da çok beğendim. Aronofsky'de arkadaşlar bütün filmografisini öneriyorum. İnanılmaz bir yönetmen. Benim en sevdiğim 3 yönetmenden biridir. Son filmi Whale'ı da öneriyorum. Çok iyi film. Ben iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum. Birazcık da Alp'in görüşlerini alalım. Abi valla ben eksiğim çok bu adamda. Yani sen her konuştuğumuzda zaten şey yapıyorsun. Watchlist'e Aynen abi eklettiriyorsun. attırıyorum ya. Çok iyi yönetmen abi. Yo biliyorum canım. Yani. Spesifik 2 tane tavsiye vereyim bu Ha, yönetmenden. Birincisi ilk filmi galiba Pi. aynen. Onu Çok diyeceğimi iyi. biliyordum. Bir de Çok Fountain çok iyi diyeceğim. film. Fountain Ha, tavsiye ediyorum bir de. O da çok meta bir film. Onu da çok beğenirim yani.
Bir de bak Fountain dışında Wrestler filmi var. Acayip iyi bir Amerikan güreşi filmi. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Abi bunu sen Of şey yap. be! Ben yani Of be! bir tek yükselen sen Benim kaldın dizim. herhalde buna. Abi nasıl yükselmiyorsunuz anlamıyorum. Ben Rick and Morty'nin sapığıyım. Bütün bölümlerini izliyorum. Böyle detaylı analizini falan da izliyorum. Fragman gene kaldığı yerden devam edecek büyük ihtimalle. Bir son sezonun yarısı kötüydü abi. Gerçekten. Özellikle bir iki tane bölüm var. Bir rapçili bölüm var. Allah'ım bak bu kadar kötü bir şey yok. Ama benim gene çok beğendiğim bölümler vardı. Özellikle sezon finali 10 numaraydı. Müthiş bir bölümdü. Rick and Morty yani sezonun yarısı kötü de olsa insanları eğlendirmeye başarabilen bir dizi. O yüzden ben kesinlikle izlenmesini tavsiye ediyorum ya. Ben sadece ilk 3 sezonu izledim abi. Abi İlk çok çıktı geride mı? kaldın ya. Abi İzle ama artık yani ya. bilmiyorum, ben çok bir şey kaçırdığımı düşünmüyorum şu an. Çok bir İzle şey izle abi kaçırıyorsun izle. diyebilir misin bana? Derim ya oğlum çok güzel bölümler var. Aynı gibi düşün bunu yani. Ya ayrı ayrı bir sürü şey yani. Çok da güzeldi yani. Ana bir senaryodan akmıyor ki. Abi gibi de çok iyi gidiyor bu arada. Arkadaşlar izleyin. Metin. Set Benim dizimini boşanmış magazin haberi. arkadaşlar. Boşta olan Taliplerinizi bekliyor erkekler falan. yardırın. Bugün neler Taliplerin. paylaşmışlar. Azıcık da gülelim. Abi, abi inanılmaz ya. Abi aşağıya atılanlar çok iyi ya. Abi çok iyi. Alan No Please yazmış No biri. please. Evet, devam edelim. Yes, yes diyen çocuk. Evet. Boys Series Final'ı birazcık tarif etmiş Anthony Starr. Anthony Starr inanılmaz bir aktör bu arada. Çok Boys'a da beğeniyorum yokum. kendisini. Buna da Ya yetişeceğim. azıcık atayım. Çok kısa atacağım bunu. Böyle 30 saniye falan. Çok güzel bir yerde kaldı 4. sezon. Ama biraz hızlı gitti 4. sezon. Politik kısmın üstünden hızlı atladı diye düşünüyorum. Ama bence toparlar. Ben iyi bir final bekliyorum Boys'dan. Böyle sapıkça iyi bir final bekliyorum yani. Shrek 5 abi. Gerçek dünyaya ışınlanacaklarmış. Yani abi olmasın öyle bir şey ya. Ben de hiç Benim hiç istemiyorum sevdiğim ya. bir konsept değil o yani. Abi yapamıyorlar ki bu Olmuyor genelde konsepti. yani. Bir görsel efekt olarak da sıçıyor. Abi bir de Shrek 5 niye geliyor mesela? Yani ben bunu da anlamıyorum. Gelsin ya, Bu da gelebilir tartışma abi. konusu da. Yani aradan kaç yıl geçti? 10 yıl geçti. Agam birazcık orijinal bir şey lazım bak. Orijinal. Bu gerçek dünyaya gitme gibi değil. Böyle harbiden iyi bir senaryo lazım yani. Adamım. Müthiş bir adam ya. Az önce panik atak Aynen. çektik Tom Cruise'a. İnanılmaz bir adam. Tom Cruise'a En çektik ama. sevdiğim o görevimiz tehlike eşittir Tom Cruise zaten yani. Müthiş bir adam olduğu için. Abi valla ben de birebir katılıyorum bu yoruma. Yani bunu konuşmuştuk önceki fıtıklarda da. Sinema salonları abi bir kültür yani, kesinlikle. Ve Tom Bence de Cruise yok buna sahip olmaması çıkıyor. gereken. Streaming arttıktan sonra kesinlikle düştü yani kalitesi. Kesinlikle. Evet arkadaşlar gene teknik aksaklık bizi buldu. Bilgisayarlar kastı, öldü, vefat etti ve tekrardan buradayız. Bu kısma da Part 2 diyelim. Biraz dramatik girelim Part 2'ye. Val Kilmer'ı bu hafta içi kaybettik. Aynı zamanda buradan birazcık da şeyi söylemek istiyorum. Volkan Konak'ı da kaybettik. İkisi de çok değerli sanatçılar. Özellikle Volkan Konak ülkemiz için müthiş bir değerdi bence. Babalarımız, annelerimiz şarkılarını dinleyerek büyüdüler. Biz de dinledik elimizden geldiğince. Val Kilmer'ı da bütün filmlerde izledik. Özellikle Top Gun Maverick'te çok duygusal bir şekilde veda ettiğimiz bir sahne vardı. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım mekanları cennet olur. Evet abi valla. Denecek ne varsa dedin. Bu aralar kim Yani varsa gidiyor abi sırayla valla. çok ölen oldu ya. Evet, Çok çok ölen oldu oldu. yani. Hayat. Abi ben Cloverfield. Cloverfield'ın bir tek şeyini izledim. Cloverfield dedim ben. Peki benim İngilizceyi kestin mi? Büyük bir şeyle bir de bağırarak. Ben bir tek ilkini Matt Reeves galiba yönetti bak. Matt Reeves'miş agam. Değil mi? Dan Trachtenberg, Julius Onah. Julius Onah da Kaptan Amerika 4'ün yönetmeni. Neyse geçelim. Chris Evans, Pedro Pascal, Dakota Johnson. Fragmanı izledin değil mi? İzledim. Celine Song son Past Life'da çok iyi bir iş çıkardıydı bence. Duygusal anlamda çok yüklü bir film yapmıştı.
Materyalist de böyle enteresan duruyor. İşte kadının fakir erkek zengin erkek arasında kalma konseptini böyle güzel işleyebilir. Bilmiyorum, merakla bekliyorum yani. Tırt bir şey çıkar ya. Hiç fragmanında bir şey geçmedi yani bana. Senin netlik. Abi asıl tırt bu. Evet. Tırt deyince bu. Aga bunu niye yapıyorlar ya? Oyunun bütün sempatikliğini yitiriyor. Abi bir Yani yandan da boss bak çok sırıtmıyor. Çünkü oyunda cheesy ve dandik hissi var ya. Dandik değil de oyun. dövüş oyun dandik değil abi. Yani anladın mı? Böyle gidiyor gibi bir Anladım. yandan da. Bilmiyorum, bana hep böyle bir his verdi Mortal Kombat yani. Abi ilk film dandikti ya. Ben Çok izlemedim dandik zaten. değil. Ben o ilk 15 dakikası yayınladılar ya, onu izlemiştim. Orası bile yeterli. Evet, o bile. Çok kötü ya. Geçelim bunu. Çok doğal bir fotoğraf. Eva Green ve Murat Yıldırım. Çok emaneten çekilmiş değil mi ya? Çok böyle Murat Yıldırım Usta Bohmango Hobadi. Martin Scorsese ortak yapımcısı. Ne bu? Atatürk 4. Abi çok böyle emanet çekilmiş değil mi? Böyle Eva Green hiç istememiş. Ha, bunu Bu ne alaka bir an şok geçirdim. Abi ben bunu izledim, bayağı iyi gözüküyor. Evet, şu an ama oynatamayabiliriz. Benim patlayacak Boş ver, bilgisayar. oynatma. Abi son haberimiz o zaman. Ne varmış? Minecraft var abi. Minecraft 301 milyon worldwide gross yapmış. Çok fazla. Mario ne kadar yapmıştı biliyor musun? O da çok yapmıştı. Mario gene bir sempatikti. Abi bu nedir Allah aşkına? 1.36 milyar dolar. Yani bu da öyle bir şey Ama yapar worldwide. belki. Yapar. 1.2 falan bekliyorum ben ya. Aga dandik ya. Dandik. Çok Abi dandik yani bu. bilmiyorum ya. Bu kadar Çok da dandik ya. yapmıyor. Çok Tam dandik. çocuk izleyecek de abi bu ne Allah aşkına? Abi yakışıyormuş sana ya. Şeyden Ya bahsediyorum. Jason Momoa pro içiyorsun, Lobo oynayacaksın. Şu kılığa bak. Allah belanı versin Baba ya. Bu kılık ne? Atreides'leri şeysin. Yaptığı şeye bak. Oluyor mu yani? Hiç harbi abi. Hanedanlığa hiç mi özenmedin? Bu nedir ya? Abi geçen sen de dedin şu neydi adamın adını Jack unuttum Black. gene. John diyesin. Ha, Jack Blake'i severim falan dedin de. Abi Jack Blake'in yaptığı da hiç iş mi ya? Abi çok kötü duruyor film yani. Abi hayır, bu adam zaten böyle ama troll bu adam. Bu adam geldiğinden beri böyle. Böyle işlerde Çok oynuyor bilmiyorum yani. Bilmiyorum ya. Ben bu mesela bu oyunu sikiyor gibi geliyor bana. Ya öyle Hani zaten. küfür ettim, özür dilerim ama Hayır öyle zaten. oyunun ağzına sıçıyor yani bu. Evet. Maalesef tatsız kapatıyoruz. Fıtık 9 bitti. Bütün aksaklıklara rağmen bitirebildik. Evet. Ayın film haberleri. Alp'cım ağzına sağlık. Sonra yılın film haberleri olarak. 2026'nın film haberleri. Başlıyoruz ama. Evet. Evet. Teşekkür ederim. teşekkür Katıldık, ettik. Program gibi falan. Görüşmek üzere. Beklemediniz. Kendinize iyi bakın. Antibiyotikle kalın. Ne olur abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Evet. Videolarımız devam edecek. Shorts içeriklerimiz de umarım başlayacak. İnşallah. Buradan duyanlara, Duymayanlara. soranlara görüşmek üzere.